Prigojin'in nerede olduğunu bilen var mı? Son olaylardan sonra kayıplara karışmış gibi. Tam tersi geçtiğimiz haftalarda St. Petersburg'daydı. Hatta Rusya Afrika zirvesine katıldı. Çok ilginç. Sizce de tuhaf değil mi? Putin'in izni olmadan orada olması imkansız. Bence daha tuhafı 24 Haziran'daki isyandan sonrasıydı. Adamlarıyla Rusya'nın başkentine yürüdü, Putin'e karşı koydu ama tüm olaylardan burnu bile kanamadan kurtuldu. Peki ya savaşçılara ne oldu? On binlerce savaşçı şimdi nerede? Ne yapıyor? Evet, bu soru son zamanlarda Avrupa'yı belki de en çok tedirgin eden ve tetikte olmaya zorlayan meselelerin başında geliyor. Çünkü Wagner savaşçıları Belarus'tan aldığı güçlü destekle Polonya yakınındaki sınır bölgelerine yerleşmiş durumda. Dahası Belaruslu lider Lukashenko'ya göre bu savaşçılar Polonya'nın başkenti Varşova'ya kısa bir gezintiye çıkmak istiyor. Elbette bu Putin'in Polonya'ya uyarısının ardından yapılan tehditlerden en büyüğü oldu. Varşova ve Minsk arasında gerilime yol açan Wagner varlığı da Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir cephe mi açılıyor sorusunu beraberinde getirdi. Peki böyle giderse savaşın Avrupa'ya sıçraması bekleniyor mu? Ya da muhtemel bir çatışma 3. Dünya Savaşı'nın kıvılcımını ateşler mi? Hazırsanız tüm bu soruların yanıtını ve çok daha fazlasını tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ancak önce küçük bir ricamız var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizce Lukashenko burada Putin'e neyi anlatıyor? Elindeki harita ve belgelere bakılırsa konuştukları konu son derece kritik. Земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. O zaman biz de haritayı açıp krizin yaşandığı bölgeye gidelim ve son gelişmeleri detaylıca konuşmaya başlayalım. Rusya'nın Ukrayna ile savaşı neredeyse 1,5 seneyi geride bıraktı. Ancak savaş beraberinde getirdiği krizlerle iki ülke sınırlarını aşmış durumda. Bu görüntüler Polonya'nın başkenti Varşova'dan. Güney Kore'den satın alınan K2 tankları Belarus'u tehdit için Varşova sokaklarında gösteri yapıyor. Bir diğer görüntü ise Rusya'da isyan ettikten sonra Belarus'a yerleşen Wagner savaşçılarına ait. Belarus'un desteğiyle özellikle Grodna'ya konuşlanan isyancı grubun üyeleri şu sıralar Polonya için en büyük tehdit diyebiliriz. Mevcut gerilimin bir çatışma veya hibrit savaşa evrilmesi ise bölgede geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Özellikle de bunun Baltık ülkeleri ve NATO için sonuçları olabilir. Nasıl mı? Burada iki önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir yandan sınırdaki göçmen krizi büyüyor ve Rusya'nın göçmenleri silah olarak kullanma planları Avrupa Birliği'ni kaygılandırmaya devam ediyor. Diğer yandansa sınır bölgesi özellikle stratejik açıdan epey hassas. Harita üzerinden konuşmak gerekirse, burası Suwałki koridoru. 95 kilometre uzunluğunda Polonya ve Litvanya arasında bulunuyor. NATO ve Baltık ülkelerinin transit noktasında. Baltık Denizi kıyısında yer alıyor, Rus-Baltık filosuna ev sahipliği yapıyor. Ve burası Kaliningrad bağlantısı nedeniyle dikkati çeken bir nokta. Koridor, Belarus'la Kaliningrad arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Daha net ifade edelim, burası Rusya'nın Belarus üzerinden Avrupa'daki toprağa Kaliningrad'la tek bağlantısı ve kırılgan bir noktada yer alıyor. Şimdilerde bu bölge Wagner tehdidiyle karşı karşıya. Ancak Lukashenko, batılı politikacıların Suwałki koridorunu ele geçirme planı iddialarını reddetti. Hemen burada hafızamızı tazelemek için bir parantez açalım istiyorum. 24 Haziran'da Rus paramiliter grup Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Putin'e karşı isyan ederek beraberindeki binlerce savaşçıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya yürüdü. İsyan, Belarus lideri Lukashenko'nun devreye girerek arabulucu olmasıyla son buldu ve Wagner başkente 200 kilometre kala çekilme kararı aldı. Ardından Prigojin hakkındaki vatana ihanet soruşturulması da düşürüldü. Sonra ne mi oldu? Belarus'a yerleşen Wagner savaşçıları Belaruslu askerleri eğitmeye başladı. Hatta Wagner'in lideri Prigojin, Belarus ordusunu dünyanın ikinci ordusu yapma sözü de verdi. Tüm bunlar olurken Prigojin'e ne mi oldu? İzlemeye devam edin.
Büyük bir kısmı Suwałki koridoruna yakın bir noktada yer alan ve Grodno'ya yerleşen Wagner savaşçıları sınırın Belarus tarafını kontrol altına aldı. Wagner'in bölgedeki varlığı başta da belirttiğimiz gibi en çok Polonya'yı rahatsız ediyor. Polonya Başbakanı Morawiecki, Belarus sınırına yerleşen silahlı birliklerin Polonya sınırındaki Kaliningrad şehrine doğru ilerlediğini öne sürdü. Bu ayın başında 2 Belarus helikopterinin tatbikat esnasında Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle bu endişeler daha da arttı. Litvanya hükümeti ise 18 Ağustos'tan itibaren Belarus sınırındaki geçiş noktalarını kapattı. Of this year, there are several reasons for this decision. First of all, the geopolitical environment has become more threatening, and there are also opportunities to relocate border checking official forces to other crossings. This move aims to reduce contraband. Polonya'ya göre yılbaşından bu yana 19.000 göçmen yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştı. Sadece Temmuz ayında bu sayı 4.000'i aştı. Sınır güvenliğini artırma kararı alan Baltık ülkelerinin İçişleri Bakanlarının 28 Ağustos'ta bir araya gelmesi bekleniyor. Bu noktada komşu ülkelerin ciddi çekinceleri olduğunu söyleyelim. Wagner savaşçılarının bu bölgeye yaklaşması dahi sınırda bir sızma harekatının meydana gelmesine yol açabilir. Dolayısıyla isyancı grubun üyelerinin kaçak bir şekilde Belarus üzerinden Avrupa'ya ilerlemeleri endişeleri artırıyor. Polonya Başbakanı'na göre bunun 2 yolu var. Ya Wagner grubu üyeleri göçmenlerin Avrupa Birliği'ne geçişine yardımcı olmak için Belarus sınır güvenlik görevlileri olarak kendilerini tanıtabilir ya da kendilerini göçmen kılığına sokabilirler. İkinci çekinceleri ise Wagner'in Avrupa'dan siyasi sığınma hakkı talep etmesi. Tüm bu gelişmeler karşısında Polonya elbette boş durmadı ve sınırdaki asker sayısını 10.000'e yükseltti. Dünyanın 20. ordusuna sahip ülke NATO'nun üyelerinden biri. Sizin de bildiğiniz gibi ittifakın 5. maddesine göre üye ülkelerden birine yönelik tehdit tüm NATO üyelerine yapılmış sayılıyor. Bu da NATO'nun 5. maddesinin gündeme gelmesine yol açtı. Bölgede bir çatışma olması durumundaysa öne çıkacak nokta işte bu sözünü ettiğimiz koridor olacak. Beyaz Saray ise 5. maddeye ve NATO topraklarını savunmaya bağlılıklarını vurgulayarak yine de Wagner'in ittifak için böyle bir tehdit oluşturduğuna dair hiçbir işaret yok açıklamasını yaptı. Rusya ve Belarus, Suwałki'deki bölgeye girmek için askeri güç kullanırsa Litvanya, Estonya ve Letonya'nın da aralarında olduğu Baltık ülkeleri de bundan olumsuz etkilenecek. Çünkü böyle bir durumda Avrupa'daki NATO müttefikleriyle bağlantıları kopmuş olacak. Bu denklemde Lukashenko adımlarını Putin'e güvenerek atıyor. Rusya'daki isyanın ardından Wagner'e kucak açan Belaruslu lider, bu görüntülerde ise Putin'e Polonya'nın Ukrayna'nın batısını almak istediğini söylüyor. Evet, Varşova sınır güvenliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki muhtemel bir savaş için özel bir ordu kurma planı da gündemde. Özellikle Grodno'dan başlayarak bütün sınıra yayılan savaş tehdidi ise NATO ve Rusya karşı karşıya mı geliyor sorusunu beraberinde getirdi. Baltık ülkeleri ve Polonya'nın alarma geçtiğini söylemiştik. Wagner tehdidine karşı NATO'yu uyardılar ve şu günlerde sınırlarını Belarus'a kapatmayı konuşuyorlar. Lukashenko, Wagner grubunun Polonya'ya gezmeye gitmek istediğine dair daha önce yaptığı açıklamanın şaka olduğunu söylese de Avrupa şunu fark etti. Savaş artık Ukrayna'nın doğusuyla sınırlı değil, tam da Avrupa'nın sınırında. Suwałki koridorundaki faktörler de düşünüldüğünde ciddi bir kriz olduğu ortada. Bölgede Wagner'in de ötesinde ajanlık faaliyetleri en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu noktada NATO'nun daha güçlü bir duruş sergilemesi bekleniyor. Diğer yandan Wagner başarısız bir isyandan çıktı. Şu an için bölgede geniş çaplı askeri bir harekat için yeteri hazırlığa sahip değiller. Ancak Varşova ve Minsk'i karşı karşıya getiren tüm bu gelişmeler gerilimi tırmandırmaya yetti. Tüm bunlar olurken Prigojin'in nerede olduğunu soracak olursanız, son olarak 27 Temmuz'da St. Petersburg'daki Afrika-Rusya zirvesinde görüldü. İçeriği 2 soruyla bitirelim istiyorum. Sizce bölgedeki gerilim bir çatışma veya hibrit savaşa dönüşür mü? Diğer bir soru, olası bir çatışmanın sınırları nereye kadar uzanır? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm bu gelişmeler karşısında Polonya elbette boş durmadı ve sınırdaki asker sayısını 10.000'e yükseltti. Dünyanın 20. ordusuna sahip ülke NATO'nun üyelerinden biri.